Bugün Osmanlı Türk müydü sorusuna cevap arıyoruz. Ama hemen uyaralım. Bu video okullarda öğretilen tarih kitaplarındaki kalıpların çok ötesine geçecek. Çünkü mesele sadece etnik köken değil. Bu videoyu izlediğinizde Osmanlı'nın kimliğiyle ilgili bildiğiniz her şey sarsılabilir. Hadi başlayalım. Osmanlı denince akla gelen ilk şey nedir? Bir Türk İmparatorluğu mu yoksa çok uluslu, kozmopolit bir cihan devleti mi? Aslında ikisi de doğru ama tam olarak değil. Çünkü Osmanlı'nın Türklüğü bugünkü anlamıyla pek örtüşmez. Öyle ki Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in bile kendine Türk demediğini, hatta bazı Osmanlı kaynaklarında Türk kelimesinin zaman zaman köylü, göçebe ya da aşağı bir sınıfı tanımlamak için kullanıldığını biliyor muydunuz? Osmanlı Hanedanı Oğuzların kayı boyundan gelse de bu sadece bir başlangıçtı. Devlet büyüdükçe saraylar Arapça ve Farsça ile doldu. Bürokrasi İran geleneğiyle şekillendi, saray eğitimi Bizans etkisiyle gelişti. Bu çok katmanlı yapı içinde Türk kimliği merkezde değil, daha çok taşrada varlığını sürdürdü. İlginçtir ki Osmanlı padişahları uzun süre kendilerini Türk değil, Rum Sultanı, İslam halifesi ya da padişahı alempenah gibi ünvanlarla tanımladı. Bu kimlikten kaçmak değil, kimliğin ötesinde bir imparatorluk vizyonuydu. Peki ya halk? Anadolu'nun büyük kısmı Türktü ama Osmanlı sadece Anadolu'dan ibaret değildi. Balkanlarda Sırplar, Boşnaklar, Bulgarlar, Arap Yarımadası'nda Yemenliler, Suriyeliler, Kuzey Afrika'da Berberiler. Devletin nüfus yapısı o kadar çeşitliydi ki tek bir etnik kimlikle tanımlanması imkansızdı. İşte bu yüzden Osmanlı'yı sadece Türk olarak etiketlemek o yapının zenginliğini daraltmadı. Daha da çarpıcısı Osmanlı'nın elit kadrosunun çoğu Türk bile değil. Devşirme sistemi sayesinde sarayda yetiştirilen vezirler, komutanlar, hatta sadrazamlar çoğunlukla Hristiyan kökenliydi. Birçok dönemde Türkler devletin en üst kademelerinde değil, kırsal üretimde veya askerlikte temsil ediliyordu. Bu durum Osmanlı'nın siyasi kimliğiyle etnik kökeni arasındaki uçurumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan Tanzimat'tan itibaren işler değişmeye başladı. Batı'dan gelen milliyetçilik rüzgarı Osmanlı'yı da etkiledi. Artık Osmanlılık kimliğiyle herkesi birleştirmek hedeflendi ama bu da Araplar, Arnavutlar ve Kürtler gibi farklı unsurları tatmin etmedi. 19. yüzyılın sonlarına doğru Türk kimliği yeniden yükselmeye başladı. 2. Abdülhamit döneminde İslamcılık ön plandayken Jön Türkler ve İttihatçılar döneminde Türkçülük ideolojisi devlet politikası haline geldi. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu eğilim zirveye ulaştı. Osmanlı mirası yer yer reddedilirken Osmanlı'nın Türklüğü vurgulanmaya başlandı. Oysa tarihe baktığımızda Osmanlı kendini hiçbir zaman saf bir etnik temele dayandırmamıştı. Onun derdi millet değil, hakimiyetti. Dilleri birleştirmek değil, dilleri konuşturarak devleti büyütmekti. Sonuç olarak Osmanlı Türk müydü sorusunun cevabı basit değil. Ne tam Türktü ne de Türklüğe yabancı. O dönemin şartlarına göre esneyen, kendi kimliğini pragmatik biçimde şekillendiren bir devlet yapısıydı. Bu da onu eşsiz kılıyor. Ama bugünkü anlamda ulus devlet mantığıyla bakarsak Osmanlı'yı bir milletle özdeşleştirmek tarihsel bir yanılgı olur. Peki sen Osmanlı'nın kimliğini nasıl yorumluyorsun? Sence bir imparatorluk etnik bir kimliğe sahip olabilir mi? Yoksa zamanla kimlikten çok bir yönetim biçimine mi dönüşür? Yorumlara düşünceni yaz. Çünkü bu konu ne sadece geçmişe ait ne de basit bir tarih sorusu. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutma. Belki de bu tartışma tarihle arandaki bağı yeniden kurar. Hoşça kal.